Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek açmayla uğraşmadan hazırlayabileceğiniz en az 40 katları tek tek sayılan muhteşem bir ev baklavası tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Önemli püf noktaları kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla işe başlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 1 paket kabartma tozu, 1 silme yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve 1 çimdik de tuz ekleyip tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Hazır olan sıvı karışımımızın üzerine azar azar un ilavesi yaparak önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Un eklerken kullandığım su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartalım ve elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 5,5 su bardağı un ekleyerek böyle kıvamlı bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum ve tamamen pürüzsüz yani ipeksi bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız daha sonrasında açması da bir o kadar kolay olur. Ele yapışmayan, çok yumuşak olmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Şimdi daha sonrasında bezelerimizi hazırlamak için kolaylık olsun diye hamurumuzu küçük parçalar haline getiriyorum. Şimdi hazır olan hamurlarımızı yumurtadan küçük, cevizden ise birazcık büyük olacak şekilde bezeler haline getirelim. Bezelerimizi yaparken de üzerleri ne kadar pürüzsüz olursa daha sonrasında açılan hamurlarımız da bir o kadar güzel olur. Tamamını hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine buğday nişastası serpiştirip daha sonrasında bezelerimizi içerisine alalım. Ve üzerlerini de tamamen nişasta ile kaplayalım. Toplamda 34-35 adet kadar beze elde edeceksiniz. En az 30 tane yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bezelerimiz artık hazır olduğuna göre geçelim merdane ile açmaya. Öncelikle tezgahımıza birazcık nişasta serpiştirip daha sonrasında da merdane yardımıyla hamurlarımızı tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Kahvaltı tabağı büyüklüğünde. Yani ne kadar açabilirseniz açın, hiç fark etmez. Bir tanesini açtım ve geriye kalan hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra bir tanesini tezgaha alalım. Üzerine bolca nişasta serpiştirip ikinciyi üstüne koyalım ve ikincinin de üzerine üçüncüyü koyalım. Yani aralarına bolca nişasta serpiştirerek hamurlarımızı üçlü gruplar haline getirelim. Eğer ben açabilirim derseniz dörtlü veya beşli de yapabilirsiniz ama en ideali, en güzel şekilde açılanı üçlü şekilde olanıdır. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamurlarımızın tamamını bu şekilde hazırlayıp en az 10 dakika kadar dinlenmeye alalım ve geçelim şerbetimizi hazırlamaya. Bunun için 5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 4,5 su bardağı kadar su ilavesi yapalım. Su şeker miktarından bir tık daha az olursa kıvamını tutturmanız çok daha kolay olacaktır. Eğer şekerden daha fazla su eklerseniz kıvamını tutturmanız oldukça zorlaşır. Herkes o kıvamı yakalayamayabilir. O yüzden bu şekilde yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıp kaynamaya başlamasını bekleyelim. Hafiften sıcakladığında yani ısındığında üzerine bir yemek kaşığı kadar limon suyu ve bir dilim kadar da limon ilavesi yapalım ki daha sonrasında şerbetimiz şekerlemesin. Ortalama 12 dakika kadar kısık ateşte kaynattım ve şerbetimiz kıvamını aldı. Şöyle
Tırnağımın üzerine bir damla sıcak şerbet suyundan ekleyip elimi ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi damla akmıyor ve oldukça kıvamlı ve güzel bir şerbet oldu. Şimdi ocağı kapatalım ve tamamen soğuması için bir kenara alalım. Geçelim baklavamızı yağlamak için hazırlayacağımız yağ. Bunun için öncelikle 200 gram kadar tereyağını güzelce eritip 2-3 dakika kadar dinlendirdim ve öncelikle üzerindeki köpükleri bu şekilde topluyorum. Yani bir nevi yağımızı sade yağ haline getiriyoruz. Eğer baklavanızda sade yağ kullanmazsanız daha sonrasında üzerinde yanıklar oluşabilir. Üzerindeki köpükleri aldıktan sonra ise ince bir süzgeçten yağımızı geçirelim. İçerisindeki ayranı kesinlikle yağımızın içerisine akıtmamaya dikkat edelim. İsterseniz hazır satılan pastacılıkta kullanılan sade yağlardan da kullanabilirsiniz. Süzdükten sonra şöyle üzerinde birazcık daha yağ kalmış. Onları da içerisine ekliyorum. Ve şöyle geriye sadece gördüğünüz gibi ayranı kaldı. Bunu kesinlikle kullanmıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Yağımızı sade yağ haline getirdikten sonra üzerine de yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yapalım. Çünkü sadece tereyağı ile yaptığımız zaman bir tık daha ağır olabiliyor. Ama dediğim gibi isterseniz sadece tereyağı ile de hazırlayabilirsiniz veya sıvı yağ miktarını bir tık daha arttırabilirsiniz. Yağımız da hazır olduğuna göre geçelim dinlenmiş hamurlarımızı tek tek açmaya. Öncelikle dinlenen hamurlardan bir tanesini tezgaha alalım ve merdane yardımıyla genişletmeye başlayalım. Aralarında bolca nişasta olmadan kesinlikle açmayın. Aksi takdirde birbirlerine yapışırlar. Hamurları dinlendirdiğimiz için çok ama çok kolay bir şekilde açılacaktır. Dinlenme aşamasına dikkat etmezseniz açmakta birazcık zorluk çekebilirsiniz ve de hamurun kıvamı da gerçekten çok önemli. Çok sert bir hamur yoğurmamanızı tavsiye ediyorum. Merdane ile açtıktan sonra şimdi geçelim oklavayla açmaya. Ne kadar büyütebilirseniz o kadar büyütün ki kat kat ve de çok güzel incecik olsun. Ara sıra üzerine birazcık nişasta serpiştirerek devam edebilirsiniz ama son aşamada çok fazla nişasta kullanmamanızı tavsiye ederim. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra üzerinden hafif bastırarak hamurumuzu düzleştirdim. Şimdi tepsimizi üzerine koyup tepsimizin boyutunda hamurumuzun kenarlarını kesiyorum. Tepsiyi de kullanmadan önce yağlamayı kesinlikle unutmayın. Şimdi kenarından hamuru bu şekilde alalım ve kenarındaki hamurları da tabii ki de daha sonra kullanacağız. Onu öncelikle bir kenarda bıraktım ve hazırladığım hamuru tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Elimizde de kenarlarını düzleştirelim ve tepsimiz artık hazır oldu. Diğer hamurları da açtıktan sonra bir tanesini tepsiye göre keselim ve geriye kalan hamurlarımızı da birbirinin üstüne koyarak tepsimizin boyutunda kesmeye devam edelim. Bu şekilde çok pratik olacaktır. Tek tek açma aşamalarını videomuz çok fazla uzun olmasın diye sizlere göstermek istemedim. Bir tanesini göstererek anlatmaya çalıştım. Umarım o şekilde daha da kolay bir şekilde anlarsınız. Kenarından çıkan kalınlıkları da bir kenara aldım. Daha sonrasında baklavamızın orta katı için kullanacağım. Şöyle açtığım üçlü hamurlardan bir tanesini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi incecik ve de çok güzel. Üçlü olduğu halde bu şekilde kolay ve güzel bir şekilde açıldı. Kesinlikle bu yöntemi en az 10 senedir hazırlıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi hamurumuzun en alt katını yerleştirmiştik. Üzerine birazcık yağ sürüp fırçayla her tarafına sürdüm ve ikinci katı üstüne yerleştiriyorum. Bu şekilde 5 tane kat yerleştireceğim.
Orijinal Türk baklavasında aslında ara katlar yağlanmaz. Ama biz Azerbaycan baklavasının ara katlarını yağladığımız için ben de kendimi bildim bileli ilk defa Türk baklavası yaptığımdan beri ara katları mutlaka yağlarım ve kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Aslında yağlayan ablalar da var. Yani bildiğim kadarıyla o yüzden yağlarsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Her katı yağlayarak 5 kat üst üste yerleştirdim. Yani üçlü hamurlar olacak şekilde. Şimdi orta katına bolca ceviz serpiştiriyorum. İnce bir şekilde robottan geçirdim. Toplamda 800 gram kadar ceviz kullandım. Kenarından çıkan kalınlıkları yani katları da bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. Eğer kenarından çıkarttığınız hamurlar kalın ise mutlaka tekrardan üzerinden merdane ile geçin. Ve kenarlıkları da düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra bu katı da yine yağladım. Fırçayla da her tarafına sürdüm. Daha sonrasında geriye kalan cevizi de üzerine ilave ediyorum. Siz ceviz kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz fıstık, fındık ne isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Hatta Hindistan cevizli olacak şekilde bile hazırlayabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer 5 katı da yerleştirmeye. Başta da söylemiştim, hamurların tek tek yağlanma ve açma aşamalarını göstermiyorum. Çok fazla uzun olmasın diye. İyice aklınızda bulunsun diye tekrardan üzerinden geçmek istedim. En alt kata üçlü olacak hamurlardan 5 tanesini yerleştirdik. Orta kata ceviz ve kenarından çıkan hamurları tekrardan üzerine 5 kat daha koyduktan sonra, yani aralarını yağlayarak yerleştirdikten sonra en üst katı yerleştirip kenarlarını bıçakla içe doğru kıvıralım ve elimizle birazcık düzleştirelim. Artık baklavamız dilimlenmeye hazırdır. Ben klasik baklava dilimi olacak şekilde kestim. Sizler dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde dilimlemeyi herkes yapabilmediği için özellikle püf noktalarıyla sizlere göstermeye çalıştım. Kendim senelerce yaptığım bir şey olduğu için tabii ki de ilk defa dilimlediğim zamanlarda hiç bu kadar güzel yapamıyordum elbette. O yüzden kesinlikle siz de korkmayın. Birkaç kez yaptıktan sonra çok daha düzgün yaparsınız. Ama ben izleyerek yaptığım videolarda hiçbirisinde tabii bu kadar ayrıntıya, detaya girmiyorlardı. Ama ben sizlere çok önemli bir püf nokta vermek istiyorum. Her defa kestiğinizde tepsinizi kendinize doğru çevirin ve ortasından başlayarak dilimleyin. Kesinlikle çok daha güzel sonuç alırsınız. Artıyı ve ona çapraz bir şekilde artıyı oluşturduktan sonra şimdi dilimlerimizi artık küçültelim. Ekranda gördüğünüz şekilde yapabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beni her nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve tarifle ilgili ise de herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi detaylıca kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada tam dilimleme aşamasını bitirdim. Diğer aşamaya, yani pişirme aşamasına geçeceğim derken kameram tamamen kapandı. Saatlerce açılmadı. Ardından fırına vereceğim. Bu sefer de 2-3 saat kadar elektrikler gitti ve gelmedi çok uzun bir süre. Gerçekten aksilik üzerine aksilik yaşadım. Çok da üzüldüm açıkçası ama neyse ki tarifimi sizlerle paylaşmak nasip oldu. Umarım o aşamaları da göstermediğim için sizler için çok büyük sorun teşkil etmez. Baklavamızı bu şekilde dilimleyip hazırladıktan sonra üzerine geriye kalan yağı gezdirip fırçayla her tarafına sürelim ve önceden ısıtılmış 165 derece fırında 40 dakika kadar kızartıp, yani pişirip
Ne kadar kısık ayarda uzun süre pişirirseniz o kadar katları belirgin ve de çok güzel olur. O şekilde pişirdikten sonra, yani 165 derece fırında pişirdikten sonra ayarı 170'e getirip üzerini ve altının kızarmasını bekleyelim. Kızartıp pişirdikten sonra artık şerbetimizi verebiliriz. Şerbetimiz de tamamen soğumuş, gördüğünüz gibi kıvamı da tam da bu şekilde olmalı. Şerbetinizin kıvamı çok önemli. Eğer kıvamsız olursa baklavanız hamur olur. Buna özellikle dikkat edin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine şerbetini gezdirelim. Şerbetimiz buzdolabından kesinlikle çıkmış olmasın. Oda ısısında soğumuş olsun. Buna da dikkat edin. Her tarafı güzelce şerbetini çeksin diye üzerinden bir kez daha bıçakla geçmeyi de ihmal etmeyin. Az önce de söylediğim gibi şerbetin kıvamı çok önemli. Şerbetiniz kıvamlı olmazsa daha sonrasında çıtırlığını da çabuk kaybeder. O yüzden şerbeti kıvamlı yapmaya dikkat edin. Zaten kıvamını da detaylıca sizlere gösterdim. Ve geriye kalan şerbeti de üzerine gezdirdikten sonra baklavamızı en az 4-5 saat kadar dinlendirelim. Dinlendirdikten sonra artık servis için hazır olmuştur. Ben bir gece kadar dinlendirdim. Ardından sizlere göstermek istedim. Özellikle de ertesi güne kaldığında çıtırlığını kaybetti diyen arkadaşlar için göstermek istedim. Gördüğünüz gibi önemli püf noktalarına dikkat ederseniz kesinlikle çıtırlığı da kaybolmaz. Çıtır çıtır katları tek tek belli olan muhteşem bir baklava hazırlamış olursunuz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.